Selam. Hoş geldiniz. Diyorum ki iyisinizdir. Ben de yeni iyileştim. 2 aydır resim çizemiyordum. Hem çizip buraya atamıyordum da arka planda kendim de çizemiyordum. Önce bir 2 hafta Covid geçirdikten sonra gerçekten sonraki gün yaşandı. Tam atlattım dedim. Cumartesi gecesi gece 12 civarlarında bahçede elimi kedi ısırdı. 10 saniye bir ısırmanın ardından yaklaşık 1,5 aydır elimi tam anlamıyla iyileşmiş hissetmiyorum. Tam ağzının içine böyle aldı ve tam ağzının içine oturtmak için böyle kendisini yineledi. Elimi asıldığımda geri vermedi. Arka patileriyle de koluma sarıldığı için elimi tamamen asıldığımda hiçbir şekilde vermedi. Böyle bir 10-15 saniye falan tam geçirmeye çalıştı. Bir şekilde kurtulmayı başardıktan sonra bilekten bu tarafını hiçbir şekilde hissetmiyordum. Parmak uçlarıma dokunuyorum. Korkuyorum tabii ki bir şey mi oldu? Bundan sonra kullanamayacak mıyım? Kaslarıma mı, sinirime mi? Nereye denk geldi bilmiyorum. Çünkü parmaklarımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Parmak uçlarımı hissetsem korkum birazcık daha düzelecek. Tamam, anın sıcaklığıyla bir şey oldu, hissetmedim falan diye düşüneceğim ama hiçbir şekilde hissetmiyorum. Hemen acile gittik. İhtimaller göz önünde bulundurulduğunda 2 doz kuduz aşısı yapıldı. 2 kolumdan nereyi ısırdıysa oraya daha yakın yere vurulduğu için hemen koluma vurdular. Bu da bayağı ağır geldi. Böyle kollarımı kaldıramadım. Enfeksiyon hastalıkları bölümüne gitmem gerekiyor. Da sonu elim 2 katı şeklinde şişti böyle. Tamamen enfeksiyon kaptı. Doktora gittiğimde kedi ısırığından nasıl bu hale gelebiliyor? Gerçekten şaşırtıcı. Doktor da dokunduğunda çok fena bir şekilde acıyordu. Zaten elimi hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Zaten onun psikolojikmen geri dönüşü bana çok kötü. Bende kalıcı bir şey olacak mı diye hep düşünüyordum. Sürekli ağlıyorum, sürekli ağlıyorum. Beni teselli eden arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede ağlıyordum. Hem acısından ağlıyordum hem 10 saniyelik meseleden nasıl bu hale geldi onu da anlayamadığım için ağlıyordum. En azından sol elim, sağ elim olsaydı daha çok ağlardım. Çünkü ben sağlak birisiyim. Ama şunu öğrendim. Kedi sağ elimi ısırmak isteseydi muhtemelen refleks olarak çok çabuk çekeceğim ve bu durumlar yaşanmayacaktı. Demek ki sol elim bu kadar gelişmiş değil ki anında tepki veremedi ve bu hallere düştüm. Ola ki sağ elime herhangi bir şey olduğunda sol elimi kullanabilmeyi de öğrenmem lazım. Doktor bana sordu. Herhangi bir şey alerjin var mı midende? Ben de dedim ki hayır. Benim elimi de gördüğü için ve çok etkili bir ilaç yazmak istedi aslında. Daha fazla yayılmasını önlemek için 1000 miligramlık bir tane ilaç yazdı. Uçak geçti. O ilacı içtikten sonra ben yataklara düştüm. Yani o ilacın prospektüsü var ya, içerisinde nasıl kullanmalıyız, yan etkileri vesaire şeyler var ya, onların hepsi bende oldu. Önceden sadece bir elimi kullanarak hayata devam edebiliyordum. Bir şeyler yapabiliyordum ama bu ilaçtan sonra yatalak hasta olmak daha kötü bir şey. Çünkü hem elini kullanamıyorsun hem yatalak hasta oldun. Yani yataktan kalkamıyorsun. Çok kötü bir durumda. Zaten Covid'den yeni çıkmışım. Vücut direncini daha geliştiremeden yeni bir şeye tutuklu kalmışım. Gerçekten benim için inanılmaz kötü bir 2 aydı bu ay. Bileğimi de hareket ettiremiyordum ve bunu anlayamıyordum. Burayı ısırdı ama ben bileğimi neden hareket ettiremediğimi anlayamıyordum. Bu şişkindikten sonra büzüşme oluyor ya. O yaşandıktan sonra ben elimin neresini ısırdığını anlamaya başladım. Elimin kısma öbür tarafı da bu kısma getirdiği için tam bileğimin bu hareket etme kısmı var ya, tam orayı ısırdığı için tüm bunlar aslında yaşandı. Normal tarafta çok konuşan birisi değilim ama arkadaşlarım tarafından hiç öyle değilim. Sizi de öyle gördüğüm için bu şekilde oluyor, çok konuşuyorum. Konuştuğum için videonun uzun olmamasını istediğim için bugün uzun süren bir çizim istemiyorum. Küçücük bir tane çizim yapalım. Odada böyle resimler falan olduğunda gerçekten insanın hevesi geliyor. Çok güzel oluyor. Daha önceden yaptım. Duvara hep çizdiğim resimleri astım falan ama oda böyle basık olunca hiçbir şey canım istemiyor. Motive birisiydim ama bu odada hiçbir şekilde canım hiçbir şey istemiyor. O yüzden onları da çıkardım. Sadece bunları astım oraya, o kadar. 2 tane su kullanıyorum. Bir tanesi kağıdımızı temiz bir şekilde ıslatacağımız suyumuz. Bir tanesi de fırçamızı temizleyebileceğimiz bir başka suyumuz olacak. Mor ve pembe ağırlıklı bir çiçek yapacağım. Onun için bunu tercih edeceğim. Rum olacak.
İkisinin arasında geçiş sağlamak için de ikisini karıştıracağım. Eğer zaten ton ayarlamayacaksanız çok boya almanıza hele hiç gerek yok. Çünkü bittikçe koyabilirsiniz. Elimi kedi ısırmadan önce guaj boyayla bir tane uğur böceği çiziyordum. Akşam olduğu için ışıklar çok sorun yaratmasın, daha düzenli olsun diye yarın sabah devam ederim diye düşündüm. O akşam bıraktığımın gecesinde kedi ısırdığı için 2 ay boyunca o resim kaldı. Devam etmek istemedim. Uğur böceği çizmek istedim. Uğur getirmiyor diye bazen böyle yapmak istemediğim şeylere böyle çeşitli bahaneler bulabiliyorum. Burada bir tane şeyden bahsediyordum. Akrilik boya çizerken genelde su damlalığı kullanırız. Bu sudan buraya aktarabileceğimiz bir su damlalığımız olması gerekiyor. Fırçadan böyle getirmememiz gerekiyor tabii ki. Benim de o olmadığı için sanat eğitimi dersimizde de almamak için çabaladığım için daha doğrusu o kadar çok işle uğraşıyordum ki elimde bir tane şırınga var. Bu şekilde ben bunu damlalık olarak kullanıyorum. Buradan suyu çekiyorum. Buraya istediğim kadar suyu enjekte edebiliyorum. Ama denk geldiğimde alabilirim. Bilmiyorum, bir şey işlevini görüyorsa onu almak için çabalamak da istemiyorum. Ama en yakın zamanda bir tane kırtasiyeye gitmem gerekiyor. Korkuyorum da o kadar çok fiyatları görmek istemiyorum. Yaprağımızı yapıyorum. Pembemizi alıyorum. Burada dokunduruyorum. Rengimizi alıyorum. Dokunduruyorum. Rumuzu alıyorum. Dokunduruyorum. Tekrardan temiz suyumuzla yaprağımızı yapıyorum. Tekrardan morumuz. Bunda az su kullandım. Bunda çok su kullandım. Siz de fark etmişsinizdir. Çok su kullanınca her şey karıştı. O yüzden az su kullanmamız gerekiyor. Bunu göstermek için yaptım. Bakın morun yayılımı bile değişti. Eğer çok su kullanırsanız mor bu şekilde sanki buradaki orta rengimizi karıştırıyormuş gibi suyun içerisinde kendileri karışacak. Ama mor rengimiz bu şekilde az suyun içerisinde bu şekilde dokunuşlar yapabilirsiniz. Burası kuruduktan sonra yapacağım buraya, ya değilse yine aynı şekilde karışacak. Alt kısmına bu renkten, üst kısmına da bu renkten yapacağım. Söylemek istediğim şey, son zamanlarda hayvanlardan insana, insandan insana gibi çeşitli enfeksiyon hastalıkları çoğalmaya başladı. Bilmediğimiz o kadar çok enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar var ki mutlaka onları ısırdığında, çizdiğinde elinizi sabunlu suyla yıkayın. Bizim bilmediğimiz, belki yıllar sonra keşfedilecek bir sürü hastalıkların başlangıçları bile olabilir. O hayvanın ısırması bende etkili olmayıp başka birisinde etkili olup başka bir hastalık ortaya çıkaracak olabilir. Her şey olabilir. Artık günümüzün savaşı enfeksiyon hastalıklarla savaş olduğu için hayvanlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kedi ısırığını hafif görebilirler ama kesinlikle öyle değil. 1,5 ay olacak neredeyse. Ben hala zor toparlandım. Sadece tavsiyem, hayvanları sevin ama dikkatli olun. Çünkü bunu sadece yaşayan bilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.